Faşizm aşırı milliyetçi bir siyasi ideolojidir. İlk olarak İtalya'da 1919'da Benito Mussolini tarafından oluşturulmuştur. Eğer Türkiye faşist olsaydı ismi aynen kalırdı, fakat bayrağı böyle görünürdü. Yıldız yerine bayrağa svastika sembolü eklenirdi. Faşist Nazi Almanyası'nda olduğu gibi faşist Türkiye'de sanayiye çok fazla önem verirdi. Böylece sanayi gelişirdi. Ancak ağır şartlarda çalışan işçilerin haklarını savunan sendikalar kapatılırdı. Hileli seçimler olurdu ve halk oy verse bile oylar sayılmazdı. Devlet başkanı yönetimde akrabalarını yüksek kademelere atardı. Örneğin faşist başkan Benito Mussolini, oğlu Bruno Mussolini'yi İtalyan Hava Kuvvetleri'nin baş pilotu olarak atamıştır. Ayrıca hükümet kitapları, düşünceyi ve kendilerine karşı olan her şeyi de yasaklardı. Muhalif olan herkesi idam ederler ya da zindanlara kapatırlardı. Faşist Türkiye'de din ile hükümet arasında yakın bağlar kurulurdu. O kadar yakın bağlar ki oy alabilmek için dini alet ederlerdi. Fotoğraftaki örnekte faşist başkan Hitler vatandaşları İncil ile selamlayıp din sömürüsüyle oy topluyor. Üzücü bir madde de hayvanlara yaptığınız eziyetler suç teşkil etmez, fakat başkanın en ufak eleştiride zindanı boylardınız. Normal Türkiye'de mesai haricinde 8 saatten fazla çalıştırmak yasaktır. Fakat faşist Türkiye'de bir günde 11 saat çalıştırılırdınız. Vergiler çok ağır olurdu. Örneğin fiyatı 4.000 lira olan bir cep telefonu almak istediğinizde telefonun üstüne 2 katı vergi eklenerek yani 12.000 TL'ye alırdınız. Nüfusun artması için devlet çocuk başına 10.000 TL para verirdi. Okullarda matematik, fen gibi derslerden önce tarih derslerine daha fazla ağırlık verilirdi. Instagram ve YouTube gibi uygulamaları bu kadar rahat kullanamazdık ve sürekli sansürlenirdi. Faşist yönetimde 81 ilin tamamına boş çimenlik arsalar yapılır, işçilerin tek izin günlerinde mangal yapabileceği büyük alanlar oluşturulurdu. Fakat sinema ve tiyatro gibi sanatsal aktiviteler yasaklanırdı. Bankalar borç verirken %70 oranla faizle de geri alırlardı. Borcunu ödeyemeyen halkın evine haciz gelmesi sıkça görülürdü. Bu nedenle sokaklarda binlerce evsiz insan görürdük. Yollarda özel araçları nadir görürdük. Halk ucuz olduğu için genellikle toplu taşıma araçlarını kullanırdı. Neredeyse her gün elektrik ve su kesintileri yaşardık. Aynı zamanda cinsiyetçilik de faşizmin bir maddesidir. Erkeğin kadından daha üstün olduğu faşizm Türkiye'sinde uygulanırdı. Kadınların boşanma hakkı bulunmazdı. Kadınlar ve Türk olmayan halklar ikinci sınıf vatandaş sayılır, ülkede iç savaş ve kaos ortamı olurdu. Bu çatışmalar ve başka ülkelere göçlerle birlikte ülkenin nüfusu 37 milyona kadar düşerdi. Devlet bütçesinin yarısı ordu için ayrılırdı ve orduya çok önem verilirdi. Askerlik 1,5 yıl olurdu. Asker kaçakları ise 12 yıl hapse çarptırılırdı. Ayrıca faşist Türkiye yayılmacı siyaset izleyerek topraklarını genişletmeye çalışırdı ve komşularıyla sürekli savaş halinde olurdu. Bu nedenle NATO'dan ve Birleşmiş Milletler'den de çıkarılırdı. Doğalgaz aldığımız ülkelerle de aramız bozulacağından kışın ısınmak için soba yakmak zorunda kalırdık. Evlerde soğuk su doğalgaz ile ısıtılamayınca devlet halkın duş ihtiyacını karşılamak için 81 ilin her birine 250 tane hamam açardı. Hiçbir millet destek vermeyeceği için kendi silahlarını kendisi üretir ya da faşist İtalya ve Almanya döneminden kalan silahları kullanırdı. Onlarca ülkenin saldırılarına tutunamayan faşizm Türkiye'si sonu görünmeyen bir karanlığa bürünürdü. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.